Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Nisan 2026 günlük analiz videosuna hoş geldiniz. Dün biraz yoğunluğum vardı. O sebepten videoyu çekemedim. Onun için kusura bakmayın. Bugün fırsat buldum hemen bilgisayar başına oturdum. Ama bir önceki gün videoda birçok alanları ben detaylıca anlatmıştım. Videoyu izleyen arkadaşlar görmüşlerdir. Özellikle altın, petrol ve bitcoin tarafındaki düşüncelerim ne kadar isabetli olduğunu, yani temelden bağımsız ne kadar grafiği analiz edebildiğimizi size göstermiş oldum. Dün açıkçası dediğim gibi video yapamadım ama Telegram grubundan bazı paylaşımlar yaptım. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Sizler de eğer ki videoları beğendiyseniz ve kanalıma abone olup sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi DXY analiziyle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle DXY'de dediğim gibi bir kanal içerisinde devam ediyordu. Kama şeklinde bir görünüm vardı. Kamanın altına kırdı. Alt bölge olan 98 bölgesinden şu anda destek almış gibi görünüyor. Yani tabii şu anda ateşkes oldu fakat bir yandan da spekülatif haberler de çok geliyor. Bu haberlerle beraber fiyatlar bir aşağı bir yukarı gidiyor. Yani tam böyle bir oturmuş bir fiyat açıkçası şu anda yok. Alt taraftaki sinyallerimiz şu anda olumsuz arkadaşlar DXY tarafında. Bu bizim için iyi. Diğer paritelerde yükselişler ara ara olsa görebiliriz. Yalnızca benim şurada canımı sıkan bir durum var. Onu ben size göstermek istiyorum. Özellikle Telegram kanalımdan da attım. Bakın şu bölgede arkadaşlar DXY düşerken bir fair value gap, yani fiyat boşluğu bıraktı. Yani burayı tekrardan doldurmak isteyebilir. Hem buraya doldurmak hem şu özür dilerim. Şu düşen trendini yukarı kırdığı alanı da tekrardan bir reteste gelmek isteyebilir. Yani işlemlerimizde açıkçası bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü bunun üst bandın 99.5 olduğunu söyleyeyim. Hani bu fiyatın tekrardan 99.5 seviyesine çıkması diğer paritelerde yani ara ara da olsa kısa kısa düşüşler olabilir. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ama alt taraftaki ana order bloğumuz şu bölge oldu arkadaşlar DXY'de. 98.7 ile 98.5 arası şu anda destek olarak hem de order blok olarak grafikte gözümüze çarpıyor. Üst tarafta işte dediğim gibi arkadaşlar şu bölge fair value gap, burayı doldurmak isteyebilir. Ama bilemeyiz. Belki şu aşağı gelip tekrardan yukarı çıkacak ya da daha aşağı seviyeleri gitmek isteyecek fiyat. Onu göreceğiz. Altına bakalım. Altında arkadaşlar görünüm pozitif. Daha önceki 2 gün önceki videomda da bu durumu anlatmıştım. Hani altında bütün indikatörlerimiz şu anda gerçekten güzel sinyaller veriyor. Ki zaten şu bölgelerde de yanlış hatırlamıyorsam 4500'ü çok hızlı bir şekilde geçti. Yani bu fiyatın 4850 dolarlarda takılabileceğini iletmiştim. Umarım videoyu izleyen arkadaşlar bunu göz ardı etmemişlerdir. 4850'ye geldi mi artık özellikle vadeli tarafta işlem yapan arkadaşlar kar alması gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi altın tarafında sinyaller biraz karışık arkadaşlar. Hani özellikle şu anda bir piyasada bir sakinlik var. Bundan da kaynaklı olabilir. Fakat herhangi şu anda bir negatif uyumsuzluk durumumuz yok indikatörlerin bize verdiği. Dedim şuradan minörde olan bir düşen trendini kırdı. Üst tarafta da majör bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Ama 4850 seviyesinin üstüne attığı zaman ondan sonra arkadaşlar 5040 ve sonrasında da 5200 seviyeleri direnç olarak çalışacaktır. Hani bu bölgeleri lütfen özellikle kendi grafiklerinize de ekleyerek alarmınızı kurun, bekleyin. Yani 2 hafta tabi ateşkes süresi olduğundan kaynaklı biraz da fiyatlar şu anda dün çok ciddi bir pump yaptı. Yani Bitcoin dahil birçok parite. Yani şimdi ara ara geri çekilmeler olabilir ki gördüğünüz gibi hani 4850'den 4700'lere kadar, yani bir günde 150 dolar düştü. Altın böyle bir emtia maalesef. Yani bir günde bir 100 dolar 200 dolar da çıkabiliyor. Aynı seviyede de düşebiliyor. Bazı arkadaşlar özellikle bana Telegram grubundan mesaj attılar da yani hani fiyatları tam analiz edemiyoruz, işte yükseliyor niye düşüyor gibisinden. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, yani bir fiyatın sürekli çıkması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani para zaten gerçekten çok klişedir ama para boğada kaybedilir. Onu öncelikle söyleyeyim size. Niye boğada kaybedilir? Çünkü fiyatın sürekli yükseleceğini düşünen yatırımcı sürekli girer, fiyat aşağı düşer.
Short girer, olmaz tekrardan long girer, fiyat tekrardan düşer, short girer derken parasını pul eder. Arkadaşlar bunu yapmayın. Öncelikle bir fiyatı kaçırdıysanız fiyatın peşinden koşmayın. Kendinize daha sonrasında giriş alanları tespit edin. Bakın altında daha önceki videolarda hep bahsettim. Daha bahsedeceğim de. Bakın dedim ki ya altında şu anda yükselen dipler var arkadaşlar. Bakın. Şu sarı çizgiye bakarsanız yükselen dipler var. Yani altın şu anda kendini tekrardan bullish seviyeye attı. Yani 4 saatlikte bile attı. Bakın 4 saatlikte en son dip getiren tepesi 4735 seviyeleriydi. Yani şu bölgeler, bu bölgelerin üzerine attı. Burada artık kısa vadede hani short kovalayabilirsiniz ama bu işlemler scalp işlemleri olması lazım. Yani bunun için de gerçekten short açmak bir sanattır arkadaşlar. Short açmayı bilmek lazım. Hani short long gibi değildir. Yani piyasa sürekli yani piyasanın genel tabiatı yukarı yönlü olması gerektiği için hani yukarı yönlü giden piyasada short açmayı bilmek gerçekten çok iyi, çok tecrübe gerektiren bir iş. Yani bunu yapmanızı açıkçası tavsiye etmiyorum. Hani bir trend varken trendin tersine işlem açmayın. Bakın yukarı doğru giden bir piyasa var. Yukarı doğru giden piyasada eğitimlerde hep bahsettim bundan. Hani giriş alanlarını nasıl tespit edersiniz? Hani nerelerden işleme girmek en uygunudur? İşte parçalı olarak işleme girmek en doğrusudur. Çünkü hiçbir zaman dip tepeyi tutturma olasılığınız yok. Hani ben şuradan bir Fibonacci çizerim size. Hani burada ideal olan 0.618 0.5 seviyeleri, pardon karşılık kalmış, şunu düzelteyim. Buradan ideal olan mesela 0.5 seviyelerine kadar geri çekilmesini beklemektir. Değil mi? 4 saatlikte. Yani olan budur. Ama bunun 705-709 seviyelerine kadar inmeyeceğinin de garantisi yok. Bakın 5 bit bölgesi 4480, 705 bölgesi 4302 alt dolarda. Yani böyle bir stop mesafesi de ayarlayamazsınız, zaten koyamazsınız ki, öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi daha mantıklı çerçevesinde hareketlerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Örneğin altında şu anda yükselen bir trend var. Al 15 dakikaya bunu. Bak nereden dönmüş kardeşim? Buradan dönmüş. Niye? Burası dediğim gibi Fibonacci 0.5 bölgesine denk gelen bir alan. 4850. Bak gelmiş üstüne. Likiditesini almış. Düşmüş. Tekrardan gelmiş. Bakın bir swing hareket yapmış. Şurayı üstüne atamamış. Artık bunda bilin ki arkadaşlar fiyat yavaş yavaş geri dönüyor. Bakın ondan sonra da zaten şu bölge bizim market yapısının kısa vadeli de. Bakın kısa vadede değiştiği bölge 4791. Fiyat gelmiş onun üstüne de atamamış. Retestini yapmış aşağı. Fiyatı böyle analiz etmeniz lazım. Yani bunu grafik üzerinde anlamanız için açıkçası bakın şöyle bakın grafiğe. Ya da şunu geri alayım. Biraz eğitim tadında devam edelim. Bakın. Hem böyle anlık grafikler üzerinde yapmak da sizler açısından daha iyi olacaktır. En azından ben böyle daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Bir tepe yapmış. Bakın şu bölgede geldi. Tepeyi yaptı. Düzeltmesini verdi. Geldi. Bakın ikinci tepeyi çıkaramadı artık. İkinci tepeyi çıkartma, siz ne diyeceksiniz artık burada? İkinci tepeyi çıkaramadı. Fiyatın 4786 bölgesinin altında mum kapatmasını bekleyeceksiniz. Bakın fiyat nasıl hareket ediyormuş görelim. Şunu biraz hızlandırayım. 3x yapayım. Bakın şu mumla şu mum artık, bakın şu mum breakout mumu. Geldi altında kaldı. Bakın şimdi üstüne çıkıp, bu niye üstüne çıkıyor biliyor musunuz burada? Onu da söyleyeyim ben size. Şu bölgeye niye çıkıyor? Bakın. Çünkü birçok insan şurayı kırdıktan sonra short açıp şu bölgeye stoplarını koyuyor. Yani yer mi Anadolu çocuğu diye bir laf vardır ya. Yani hayır borsacı, yani bu market yapıcı da yer mi bunu numaraları? Adamlar bunun için varlar. Bakın geldi. Kırdı. Üstüne attı. Stopları patlattı. Geldi. Bakın şu bölgeden red yedi. Tekrardan aşağı. Ondan sonra bakın düşük tepe dip. Düşük tepe. Daha düşük dip. Artık şu bölgede fiyat akümüle olmaya başlayacak. Niye? Çünkü burası özellikle Telegram kanalından ben dün attım.
Bu bölgeye arkadaşlar destek olarak çalışabilir. Fakat ben de işlem almadım burada. Yani işlem almamın sebebi de açıkçası beklediğim hareket bir türlü gelmedi. Kendi özel grubumdaki arkadaşlara da söyledim. Yani ben dedim ki şuraya gelip de eğer ki 4690'ların altında şöyle bir hareket yapsaydı, bir likidite alıp tekrardan dönseydi, en azından şu düşen trendini minörde de olsa yukarı kırdığını görseydim, reteste geldiğini, ben işlem açacaktım. Ama ilk hedefimde Telegram grubunda söyledim arkadaşlar. 4727 bölgeleri, ikinci hedefimde 4750 bölgeleri olacaktı. Ama yapmadı hareketi. Bekliyorum şu anda. Bakalım o hareketi tekrardan yapacak mı, ama kısa vadede şu anda en son dibi getiren tepenin üzerine 60 gibi görünüyor. Olumlu. Hani olumsuz bir haber gelmediği sürece şu anda altında yön yukarı. Ara ara manipülasyon olabilir. Her zaman olacaktır. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani ama dediğim gibi giriş yerlerinizi önceden belirlemeniz lazım. Şu anda 4700 bölgesi, yani 4690-4700 bölgesi altında destek olarak çalışacak bölge. Gümüşe bakalım. Gümüşte keza aynı. Bakın bizim destek olarak belirlediğimiz 70 bölgelerinden aldığı destekte tekrardan yukarı üst banda kadar attı. O da geldi yine. Bakın ikili tepe, oradan aşağıya. Şu anda 73 bölgelerinde akümüle oluyor. Burası fiyatın ortası arkadaşlar. Buradan işleme girilmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hiçbir fiyatın ortasından işleme girmeyin. Ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Biraz FOMO'ya kapılmayın. İçgüdülerinizi kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa açıkçası canınız çok yanar. Üst tarafta 78 bölgesi var arkadaşlar. 84 ve en üzerinde de 96, 91 ve 96 bölgeleri ana direnç olarak çalışacak bölgeler. Özellikle 91 bölgesi, her videomda bahsediyorum. Yine Fibonacci'de 0.5 bölgesine denk geliyor. Hani bu bölge gerçekten ciddi bir direnç olarak çalışacağını düşünüyorum. Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq tarafına açıkçası teknik çok güzel çalıştı. Bakın desteğini aldı, bir düşen trendimiz vardı. Üstüne çok hacimli bir şekilde attı. 24.470 bölgesi bunun bir trend de direnciydi arkadaşlar. Bakın defalarca bunun üzerine geçemedi. Şimdi savaş ateşkes haberleriyle beraber tekrardan üstüne attı. Bunda da işte DXY'ye bağlı olarak açıkçası şöyle bir hareket olma ihtimali var. Söyleyeyim. Yani tekrardan gelip 124.300 bölgelerine bir retest yapıp buradan, eğer ki tutunabilirse şu bölgede, üst bölgeyi de test etmek ister. Üst bölgede arkadaşlar ilk supply bölgesi, yani bunun satıcılı bölgesi şu bölge arkadaşlar. 25.300 bölgeleri Nasdaq tarafında da artık ince satışların gelebileceği bölge. Yani buraya geldi mi, dedim ki vadeli taraftaki arkadaşların inceden bir kar almasını tavsiye ederim. Bizim sinyal indikatörlerimiz ne diyor? Sinyal indikatörlerimiz de şu anda piyasanın biraz nötr olduğunu, yani çok ortada oluyor. Para girişi şu an diyor 46 seviyelerinde. De hep diyorum 50 bölge 50 seviyesinin üzerine atmalı ki yani o andaki piyasa için yükseliş beklentilerim benim artsın. Ama şu anda öyle bir durum maalesef yok. Dediğim gibi aşağıya gelip aşağıdan bir likidite sonrasında tekrardan üst bantları deneme olasılığı var. Brent tarafına bakalım, petrole. Bakın petrolde de aynı. Defalarca anlattım, haftalarca. Petrol trend olarak şu anda düşme sinyalleri veriyor demiştim arkadaşlar. Niye? Çünkü de düşük tepeler yapıyor. Bunu ben grafik üzerinde de belirttim. Hani bu belirttiğim şeyler tamamıyla temelden bağımsızdı. Yani teknik olarak şu anda benim gördüğüm petrolde bir düşüşün olmasıydı. Düşüşte de alt tarafta özellikle dedim ki 93 bölgesi ve onun altında ana destek bölgesi olan 78 bölgesine kadar çok hızlı inebilir. Ve şu alanı görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar hızlı bir satış dalgası geldi ki o alt petrolle fair value gap bıraktı arkadaşlar. Yani boş imbalans bölgesi bıraktı. Şu bölge bakın. 102 dolarla 94 arasında çok ciddi bir imbalans bölgesi şu anda mevcut. Orayı doldurmak isteyebilir mi? İlla ki doldurmak isteyecektir ama onun zamanını biz veremiyoruz arkadaşlar maalesef. Yani fiyat tekrardan gelip belki de şöyle kırdığı direnci tekrardan bir test etmek isteyebilir. Ondan sonra alt bölgeleri tekrardan denemek isteyebilir ya da işte savaşla ilgili hala, çünkü ateşkes var ama ihlaller olduğuna dair de haberler sürekli geliyor.
Hani savaş tekrardan hani bir maalesef zortlarsa şöyle üst bantlara kadar gitme olasılığı var. USDT'ye bakalım. USDT arkadaşlar haftalardır içinde bulundu. Sonra kırdı. Kanalı reteste geldi. Bakın şu bölge. 77.5 bölgeleri bunun artık trendde desteği arkadaşlar. Geldi burayı retest etti şu anda. Yani videoyu izleyen arkadaşlar bu bölgeleri ben her seferinde işaretliyorum. Her seferinde göstermeye çalışıyorum. Hani videoları izleyen arkadaşlar eminim ki artık USDT şuraya geldi zaman inceden bir kar alması gerektiğini biliyorlardır. Ki nitekim buradan aldı yükseldi. Bitcoin tarafına da bakacağız zaten. Orada tarafı tabii analiz edeceğiz. Alt taraftaki ana direncimiz ayrıyetten order bloğumuz olan arkadaşlar 7.20 bölgeleri bunun güçlü destek olduğunu düşünüyorum. Hani oralara da geldi mi artık full yollarınız varsa tamamıyla kapatıp tekrardan Bitcoin'in 75 bin dolarlara geldiği seviyelere denk gelecektir muhtemelen. O seviyelerde artık Bitcoin'in 75 bin üzerine atıp orada kalabileceği durumu biraz analiz edip hani kalıp kalamayacağına sonrasında işleme girmek en doğru senaryo olacaktır. Şu anda sinyaller hafif dönüş ibaresi gösteriyor bize arkadaşlar. Hani reversal up dediğimiz şu anda içeride yani USDT ile ilgili hafif hafif hacim girdiğini bize gösteriyor. Bunu ilerleyen saatlerde daha net göreceğiz. Bakalım eğer ki özellikle gün kapanışından sonra aynı para girişi devam ederse altcoin'ler ve Bitcoin'de de bir ince düşüş görebiliriz. Şimdi Bitcoin'e bakıyorum arkadaşlar. Bitcoin'de de buradan inceden bir dönüş ibaresi sinyalleri veriyor bize indikatörler. Ama dediğim gibi şu anda bullish senaryoda çok da doğru çalışmayabilir. Yani bullish derken fiyat yukarı gidiyor. Yani Bitcoin'de şu anda boğa başladı gibi anlaşılmasın. Şu anda gördüğünüz gibi bakın haftalardır kanal içinden devam ediyordu. Kırdı. Defalarca geldi üstüne çıkmaya çalıştı ama en sonunda burada çıktı arkadaşlar. Şu bölge artık 72 bin bölgesi bunda birinci supply bölgesi arkadaşlar. Yani burada satışlar artık gelmeye başlıyor. Bakın iki kere yukarı denedi. Tekrardan geldi. Hani şurayı bir retest beklerdim. Reteste gelmedi arkadaşlar. Dediğim gibi geldi şu anda supply bölgesinde. Burada oyalanıyor. Eğer ki buranın üstüne atarsa yani şu 71.972.000 üstüne atarsa sonraki hedef arkadaşlar 74.500 70.000 en sonunda da şuradaki gördüğünüz kanalın üst bandı olan o da muhtemelen 78.000'e denk gelecektir. 78.080 aralığı. Yani Bitcoin şu anda olumlu gidiyor. Özellikle İran'ın ödemelerini Bitcoin ile alacağı haberi açıkçası biraz daha piyasayı speküle ediyor. Ama kazayla öyle bir şey olmayacak haberi gelirse Bitcoin'de tekrardan aşağı senaryolarını konuşmamız gerekebilir. Alt tarafta bizi ilk karşılayacak order blok bölgemiz yani piyasada alıcıların girebileceği bölge arkadaşlar. 68.900, 68.300. Onun altında da 66-67 bölgesi var. Şu 65.000 bölgesi biraz daha küçük bir hatta orayı hiç kayda bile almamak lazım. Zaten şu 67.000 66.000 bölgesinin altına kalması durumunda 62.000 bölgeleri direkt gelecektir. Ondan hiç şüphem yok. Ama şu anda böyle bir durum yok arkadaşlar. Biz şu anda alanı trade ediyoruz. Şu anda dediğim gibi alanı da Bitcoin'in satıcılı bölgesinde. Hani buralarda biraz oyalandıktan sonra eğer ki üstüne atarsa dediğim gibi 75.000 bölgeleri artık çok hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Fakat yine hala burada satıcılar baskın gelirse alt kanal bandına doğru ilerleme olasılığı da var. Yani şu anda Bitcoin'de işlem açılacak bir bölge değil arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da keza aynı arkadaşlar. O da supply bölgesinde şu anda. Gördüğünüz gibi satıcılı mumlar var. Büyük mumlar bu bölgede özellikle. Üst taraftaki ana direncimiz arkadaşlar şu anda bizim 2380 bölgeleri. Yani bu bölgelerde Ethereum'da artık kar alımı yapılması gerekiyor. Alt tarafta ise order bloğumuz 2063 dolar bölgeler arkadaşlar. Yani bu bölgeler artık Ethereum tarafında da alım yapılabileceğiniz bölgeler şu anda. Bakın şu bölge. Şimdi Ethereum'un sinyalleri de aynı Bitcoin gibi. Şu anda içeriye bir para girişi yok. Yani reversal up dönüş sinyalleri var. Bullish de aslında şu anda ama içeride bir para muhtemelen piyasa bir haber bekliyor arkadaşlar. Kısaca öyle söyleyebilirim. Hani yükselmek için bir
habere ihtiyacı var. Bir hikayeye ihtiyacı var. Yani bu 2 haftalık ateşkes bu kadar yükseltti. Bundan sonrasını artık göreceğiz. Şu anda fiyatlar arkadaşlar biraz şişmiş durumda. Yani karmaşık alt bölgeleri de yani şu anda tam para kaybedilecek zaman öyle söyleyeyim. Yani özellikle vadeli tarafta işlem açacak arkadaşlar için. Yani şu anda fiyat pariteler size ne long fırsatı verir ne short fırsatı verir. Yani çok kısa vade eğer ki scalping işlem yapmıyorsanız maalesef zarar etme olasılığınız çok yüksek. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani benim böyle zamanlarda tercihim fiyatı biraz izlemek. Yani fiyatın peşinden koşmayın. Buradan long olur, buradan short olur gibi. Bekleyin. Dediğim gibi bizim belirlediğimiz bölgeleri riayet edin. Ben gün içerisinde Telegram grubundan zaten birkaç tane daha analizim var. Onları kripto ile ilgili özellikle Telegram grubundan paylaşacağım. Telegram grubuna kanala abone olan arkadaşlar onları görür. Siz de bir abone olup bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi buradan bütün pariteleri analiz edemiyorum. Video çok uzun saatler sürüyor. Buradan ancak en bildiğin ana pariteleri analiz ediyorum. Ama diğer riskli gördüğüm varlıkları Telegram grubundan atıyorum. Oradan artık yani riskini alan arkadaşlar işlemlerini açabilir. Buradan dediğim gibi böyle bir yatırım tavsiyesi veremiyorum. Orada da vermiyorum gerçi. Orada sadece ben grafiğimi atıyorum. Kendine uygun gören arkadaşlar işlemlerini açabilirler. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda işlem açılacak bölgede değildir. Lütfen piyasanın peşinde koşmayın. Belirlediğimiz bölgeleri riayet edin. Oralara geldi mi inanın daha çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.